ve çoğu zaman yanlış kapıları çalarız maalesef. İnsanlardan, koşullardan, maddi imkanlardan, hatta kendi gücümüzden medet umarız. Bugün insanın yönelişini ve özgüvenini güçlendiren çok önemli bir ayetle başlıyoruz inşallah. Herkesin kendi yükü, kendi sınavı vardır. Başkasından beklediğimiz şeyler çoğu zaman kırgınlık ve hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Merhabalar, ben Ayşegül, psikoloji alan uzmanı ve aile danışmanıyım. Ramazan ayı boyunca her gün bir ayeti psikolojinin ışığında ele alacağız inşallah. Bu ayetlerin sadece manevi dünyamıza değil, psikolojimize, ilişkilerimize ve ruh sağlığımıza nasıl etki ettiğini hep beraber keşfedeceğiz. Bugün insanın yönelişini ve özgüvenini güçlendiren çok önemli bir ayetle başlıyoruz inşallah. Fatiha 5. ayet. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bazen hayatta savrulduğumuzu hissederiz. Bizi gerçekten anlayan, içimizdeki boşluğu dolduran, en derin yaralarımıza merhem olan bir güç ararız. Ve çoğu zaman yanlış kapıları çalarız maalesef. İnsanlardan, koşullardan, maddi imkanlardan, hatta kendi gücümüzden medet umarız. Ama defaatle deneyimlediğimiz üzere insan sınırlıdır sevgili dostlar. Herkesin kendi yükü, kendi sınavı vardır. Başkasından beklediğimiz şeyler çoğu zaman kırgınlık ve hayal kırıklığıyla sonuçlanır. İşte bu ayet insanın yönelişini düzeltir. Bizi sınırlı olandan sınırsız olana, güçsüz olandan her şeye gücü yetene yönlendirir. Yalnız sana kulluk ederiz ifadesi insanın hayatına bir istikamet kazandırır. Çünkü bağlılık insanın ruhunu şekillendirir. Kime bağlandığımız, kimden medet umduğumuz, kim için yaşadığımız. İşte bütün bunlar karakterimizi belirler. Eğer insanların onayını merkeze koyarsak kendi değerimizi başkalarının bakışına emanet etmiş oluruz. Oysa Rabbimize yönelmek insanın içsel gücünü artırır. Özgüvenini inşa eder. Çünkü en büyük dayanağı ona olan güvenidir. Yalnız senden yardım dileriz demek insanın psikolojik yüklerini de hafifletir sevgili dostlar. Çağımızın en büyük problemlerinden biri biliyoruz ki her şeyi kendi gücümüzle halletmek zorunda olduğumuzu sanmamız. Bu ayet net bir şekilde bize şunu hatırlatıyor sevgili dostlar. Yalnız değiliz. Yardım istemek zayıflık değil, insana verilmiş bir rahmettir. Ama bu yardımı en güçlü olana yöneltmemizi istiyor. Esas şifayı getiren de bu. Sadece ona yönelmek. Lütfen düşünelim. Bu ayeti her gün, her namazda tekrar tekrar okuyoruz. İnsan zihni tekrarla şekillenir arkadaşlar. Bilinçaltı tekrar edilen mesajları gerçek kabul eder. O yüzden bu ayeti tekrar etmek zihinsel ve duygusal dünyamıza bir telkindir. Rabbimiz elbette ki bizim unutmaya meyilli olduğumuzu biliyor. Bu yüzden bizi sürekli kendisine yönlendiren bir sistemin içine yerleştirmiş. Namaz sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bir psikolojik güçlendirme sürecidir. Lütfen bu ayetle her gün şunu hatırlayalım. Bağımlılıklarımızı, beklentilerimizi, korkularımızı doğru adrese yönlendirelim. İnsandan değil, Rabbimizden isteyelim. Ve bilelim ki ona yönelen asla kaybolmaz. Yarın yeni bir ayetle insan ruhuna ve psikolojisine dair yeni bir pencere açacağız inşallah. O zamana kadar bu ayeti hayatımızda hissederek yaşamaya çalışalım.